Bugün, Yunan mitolojisinin en büyük kahramanlarından biri olan Odysseus'un inanılmaz hikayesini birlikte keşfedeceğiz. Troya Savaşı'ndan başlayan bu destansı yolculuk, onun zekası, cesareti ve azmiyle şekillendi. Hazırsanız, zamanın ötesinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Yunan mitolojisinde İthaka Adası'nın kralı olarak bilinir. Aynı zamanda Troya Savaşı'nın en önemli kahramanlarından biridir. Ancak onu diğer kahramanlardan ayıran özellik sadece fiziksel gücü değil, aynı zamanda zekasıdır. Homeros'un ünlü destanı, Odisseia, onun eve dönüş yolculuğunu anlatır ve bu hikaye, insanlık tarihinin en büyük edebi eserlerinden biri olarak kabul edilir. Odysseus, kuzeybatı Yunanistan kıyılarının karşısında bulunan Ithaka Adası'nda doğdu. Babasının adı Laertes, annesinin adı Antiklea'ydı. Autolkos'un kızı olan Antiklea'nın Laertes ile evlenmeden önce Sisyphos ile yattığı, Odysseus'un bu birleşmeden doğduğu da söylenir. Odysseus'un gençliği, Achilleus'unki gibi Kron'un yanında geçti. Bir gün Odysseus, dedesine konuk olarak gitti. Orada bir yaban domuzu avına katıldı ve bacağından yaralandı. İşte, Truva Savaşı sona erdikten sonra, 10 yıl daha türlü maceralar geçirerek Ithaka'ya döndüğünde, yaşlı Odysseus'un dadısı tarafından tanınmasını sağlayacak yara izi de, işte budur. Truva Savaşı'na katılmadan önce Odysseus, Ithaka kralı oldu. Tahta nasıl geçirdiği pek anlatılmaz ama kral olunca bir eş seçmesi olaylı oldu. Hemen dünyanın en güzel kızı Helena'ya talip oldu ama güzel kızın taliplilerinin çokluğundan ürkerek ondan vazgeçip, Helena'nın kuzeni Penelope'yi istedi. Babası da buna razı oldu. Bir yandan da aklı Helena'daydı. Bir karara varıldı. Bu karara göre Helena, kocasını kendisi seçecek ve sonunda da Helena kimi seçerse diğer tüm talipliler bunu sorun etmeyecekti. Önce herkes yemin etmeye çağrıldı. Odysseus dahil herkes yemin etti. Dünyanın en güzel kızı Helena, kocası olarak Agamemnon'un kardeşi Menelaos'u seçti. Herkes bu karara saygı duydu ve kabul etti. Ancak maalesef ki herkesçe edilen bu yemin, ileride 10 yıl sürecek olan Truva Savaşı'na yol açacaktı. Odysseus'un Penelope ile olan evliliğinden Telemakos isminde bir erkek çocukları oldu. Ama bu çocuk daha kundaktayken Helena'nın kaçırıldığı, kocası Menelaos'un yardım istediği haberi geldi. Odysseus bu savaşa yani Truva Savaşı'na katılmamak için elinden geleni yaptı. Agamemnon'un ordusuna katmak üzere kendisini almaya gelen askerleri kandırmak için Odysseus, tarlasına tohum yerine tuz ekiyor, sabana da öküz yerine kendisini koşuyor, deli taklidi yapıyordu. Askerlerin arasındaki Palamedes, bebek Telemakos'u alıp sabanın geçeceği yere koydu. Ağzından tükürükler saçarak sürekli küfredip bağıran ve sabanı çeken Odysseus, biricik oğluna zarar gelmemesi için, sabanı Telemakos'un üzerinden aşırtınca yakayı ele verdi. Çaresizce zırhını kuşandı, eşiyle vedalaşıp mızrağını eline aldı ve askerlerin arkasına takılıp Agamemnon'un ordusunun bulunduğu Sparta'ya yürüdü. Böylece, ileride korkunç bir öc almayla sonuçlanacak derin bir kinle sefere katılmak zorunda kaldı. Orduya dahil olduktan sonra kendisi gibi savaşmaktan kaçan ve saklanan Achilleus'u arama görevi verildi. Yanına birkaç kişi alarak, Achilleus'un saklanabileceği düşünülen yerleri ziyaret etti. Achilleus, İskiri Adası'nda Likomedes'in sarayında saklanıyordu ve genç bir kız kılığındaydı. Odysseus, dilenci bir satıcı kılığında saraya girdi ve çeşit çeşit gösterişli kumaş ve elbiseyi ortaya döktü. Sarayda bulunan tüm genç kızlar satıcının getirdiği incik boncuk ve elbiselerle ilgilenirken, Odysseus da kızları inceliyor ve Achilleus acaba içlerinden hangisi diye düşünüyordu. Elbiselerin altından çok güzel işlemeli, büyük savaşçılar için hazırlanmış bir kılıç çıktı ve işte o an diğer kızlar elbiselerle ilgilenirken, Odysseus sanki saraya bir saldırı varmış gibi, silah başına, diye askerlere bağırdı ve saldırı borusunu çaldırttı. Diğer kızlar odalarına kaçışırken, Achilleus hızlı bir refleksle yerdeki kılıcı eline alınca kimliği ortaya çıkmış oldu. Odysseus, Kral Agamemnon'un onu istediğini söylediyse de Achilleus'u ikna edemedi. Odysseus onu ikna için yalana başvurmak zorunda kaldı. Eğer Achilleus savaşa katılırsa orduların komutanı o olacaktı. Achilleus savaşa katıldı ama orduların komutanı olamadı. Daha sonra Odysseus, Kıbrıs kralı Kiniras'a da elçi olarak gitti. 10 yıl sürecek olan Truva Savaşı'nda Odysseus, savaşçı, ordu komutanı, danışman, elçi ve arabuluculuk gibi görevler üstlendi. Savaş süresince evinden 10 yıl ayrı kaldı. Savaş bittikten sonra 10 yıl daha evine dönemedi, toplam 20 yıl evinden ayrı kaldı. Odysseus'un Truva Savaşı'ndaki belki en önemli görevi, Achilleus'u saklandığı yerden bulup getirmesiydi. Çünkü kâhinler savaşın onsuz kazanılamayacağını söylemişlerdi. Odysseus'un üzerindeki lanet ise ordunun Aulis şehrinden uygun rüzgar bulup aylarca denize açılamaması sırasında gelir.
Kahin Kalkas'a bu durumun çözümü sorulduğunda ise, kahin şöyle der: Tanrıça Artemis, kendisine adanan kutsal dişi geyi av sırasında öldürdüğü için, Agamemnon'un ordularının açılmasını sağlayacak rüzgarları önlüyor. Bu yüzden Artemis, Agamemnon'a kin duymakta. Artemis'in kızgınlığının geçmesi Agamemnon'un kızı İpigenia'nın kurban edilmesine bağlıdır, der. Ancak Agamemnon kızını kurban etmeye yanaşmadı. Günler haftalar geçti ve özellikle Menelaos ve Odissos'un ısrarları sonucunda istemeye kızının kurban edilmesine onay verdi. Agamemnon karısına haber göndererek kızını çağırdı. Kurban olayından haberi olmayan Akilleus, öğrenince olayı engellemeye çok çalıştı. Engellemede başarısız olunca da Agamemnon'a çok kızdı. Kızın kurban edilmesi ve bu işte Odissos'un Akilleus'u kandırması Odissos'un üzerindeki ilk lanettir. Odissos'un üzerindeki ikinci lanet, Truva şehrinin ele geçirilemeyeceğinin anlaşılması üzerine, parlak zekasını kullanarak tahta at fikrini ileri sürmesiydi. Atın yapımından sonra atın içine ilk girenlerden birisi de o oldu. Truva şehri düştükten sonra yakılıp yağmalandı. Yağmadan sonra ganimetler paylaşıldı. Fakat Akilleus'un yenilmezliğini pekiştiren Hephaistos'un yaptığı güçlü silahların kimde kalacağıyla ilgili Akha komutanları arasında bir kargaşa yaşandı. Halbuki Teytis, Akilleus'tan sonraki en yaman savaşçı kimse silahları o alsın istemişti. En büyük aday Aias'tı. Ama Agamemnon ile Menelaos ne yapıp edip bu benzersiz silahları Odysseus'a verdiler. Daha sonra, Aka yiğitleri belli süreler ve serüvenler geçirerek yurtlarına döndüler. İçlerinden çoğu öldü, bazıları evlerine dönebildi. Sadece Odysseus, bir türlü evine dönemedi ve bir 10 yıl daha denizlerde süründü. Odysseus'un başına musallat olan bu ikinci laneti bazı mitologlar şöyle yorumlar. Truva Savaşı'nda Odysseus, Truva şehrine dehlizlerden gizlice girerek, şehri korunduğu düşünülen Athena'nın bizzat büyülediği bir heykeli çalarak Agamemnon'a sunmuştu. Odysseus'un Truva Savaşı sırasında tezgah kurarak Palamedes'in taşlanarak öldürülmesi ve Resos'u uyurken atları için katletmesi diğer yaptıklarıdır. Ayrıca, Poseidon'un oğlu olan dev Kiklop Polyphemus'un tek gözünü kör etmesi de başlı başına bir lanetti. Tüm bu lanetler Athena ve Poseidon tarafından kendisine türlü belalar şeklinde yollandı. Ama sonunda Odysseus, 20 yılını evinden ayrı geçirdikten sonra lanetler Zeus tarafından kaldırıldı ve Odysseus sevgili karısına kavuşabildi. Truva Savaşı'na katılmasına sebep olduğu ve oynadığı deli rolünü açık ettiği için Odysseus, Palamedes'e kin duyuyordu. Truva Savaşı sırasında Odysseus, Palamedes'in hayatına son vermek için bir plan yaptı. Truvalı bir tutukluya zorla bir mektup yazdırdı. Mektupta Palamedes'e teşekkür ediyor ve tutukluluğunun sona ermesi için yolladığı altınları alıp almadığını soruyordu. Odysseus tutukluyu öldürdü ve mektubu alarak Palamedes'in çadırına gitti. Bir miktar altını çadırın içinde toprağa gizlice gömdü. Mektubun bulunması ve Agamemnon'a götürülmesi işini de planladı. Agamemnon mektubu okur okumaz Palamedes'in çadırını arattı. Çadırda altın bulununca da Palamedes vatan haini olarak taşlanarak öldürüldü. Odysseus'un en bilinen hikayelerinden biri, Troya Savaşı sırasında geliştirdiği tahta at hilesidir. 10 yıl süren savaş, Yunanlılar için büyük bir yıkıma neden olmuştu ve savaşın sona erdirilmesi gerekiyordu. Odysseus, tahta bir at inşa edilmesini önerdi. Bu at, bir hediye gibi Troya'ya bırakıldı. Ancak bu atın içine saklanan Yunan askerleri, gece olunca şehri fethetti. Videomuza Odysseus'un eve dönüş yolculuğu ve bu yolculukta yaşadıkları ve mücadelesiyle devam ediyoruz. Odysseus, 12 gemisiyle çok güzel bir havada, uygun bir rüzgarda eve dönmek üzere denize açıldı. Açıldıktan bir süre sonra çıkan kuvvetli bir fırtına Odysseus'un gemileriyle Agamemnon'un gemilerini ayırdı. Odysseus'un filosundaki, kendisinden sonraki ikinci komutan olan Erilokus giderlerken ilerideki bir şehri gördü ve şehri yağmalama fikrini ortaya attı. Fikir Odysseus tarafından kabul edildi ve Truvalıların da müttefikleri olan Kikonların ülkesinde karaya çıktılar. Gelen savaşçıları gören halk şehri boşaltarak dağlara kaçtı. Herhangi bir koruması, kalesi ve surduvarı bulunmayan Ismaros kentine girip yağmaladılar, yakaladıkları halkı öldürdüler ve yalnız Apollo'nun rahibi Maron'u sağ bıraktılar. Ondan 12 küp Ismaros şarabını armağan olarak aldılar. Bu şarap çok kuvvetliydi ve ancak suyla sulandırılarak içilebiliyordu. Bu şarap sonraları tek gözlü dev Polypemos'u sarhoş etmeye yarayacaktı. Akşam, yağma bitince Odysseus adamlarına derhal gemilerine binip denize açılmalarını söyledi. Adamları ağız birliği ederek yemek yemeye ve zafer sarhoşluğuyla şarap içmeye başladılar. Hepsi sahilde uyuyup kalınca, sabaha karşı toplu olarak dağdan inen Kikon halkının saldırısına uğradılar. Truva Savaşı sırasında Truva halkına yardım eden Kikon savaşçıları, Odysseus'un adamlarına saldırdılar. Odysseus acele olarak denize açılmak zorunda kaldı.
Her gemiden 6 kişi kayıp vermişti. Odysseus'un eve dönüş yolculuğuyla ilgili mitolojik anlatılara da bir göz atalım. Lotus yiyenlerle olan mitolojisiyle başlıyoruz. Savaş sonrası eve dönüş yolculuğuna başlayan Odysseus ve adamları birçok tehlikeyle karşılaştı. İlk olarak, lotus yiyen insanların yaşadığı bir adaya vardılar. Lotus yiyenlerin büyüleyici yiyecekleri, tüketenlerin hafızalarını kaybetmelerine ve eve dönme isteklerini unutmalarına neden oluyordu. Lotus yiyenler, Homeros'un Odisseia destanında da yer alan esrarengiz bir topluluktur. Bu insanlar, tüm zamanlarını lotus bitkisini yiyerek geçiren, sakin ve huzurlu bir yaşam sürmektedir. Lotus, bu topluluğun temel besin kaynağıdır ve bu bitkinin tüketilmesi, onlara sürekli bir unutkanlık ve kayıtsızlık hali verir. Bu yaşam tarzı, fiziksel ihtiyaçların ötesinde, ruhsal bir tatmin ve dinginlik arayışını temsil eder. Lotus yiyenler, dünyanın geri kalanındaki savaşlar, zorluklar ve mücadelelerden tamamen uzak bir hayat yaşarlar. Çünkü lotus bitkisi onların bu sorunları unutmalarını sağlar. Lotus yiyenlerin adası, pastoral ve huzurlu bir ortamı temsil eder. Deniz kenarındaki bu ada, sonsuz bir barış ve dinginlik hissi verir. Ada, doğanın zenginliği ile dolu olup, yaşamın en temel ihtiyaçlarını karşılamak için gereken her şeye sahiptir. Ancak bu huzurlu atmosferin ardında, zamanın ve gerçek dünyanın etkilerinden tamamen kopuk, neredeyse rüya gibi bir varoluş yatar. Bu ada, dış dünyadan gelenlere bir cennet gibi görünebilir. Ancak aslında onları yaşamın gerçeklerinden ve sorumluluklarından uzaklaştıran, gerçek anlamda ilerlemeyi engelleyen bir tuzaktır. Lotus yiyenler ve onların adası, birçok yorumcu tarafından bir alegori olarak görülür. Lotus bitkisi, insanların hayatın zorluklarından kaçmak için başvurduğu uyuşturuculara veya aşırı hazlara bir göndermedir. Bu sahne, aynı zamanda tehlikeli bir konfor alanını da temsil eder. Burada insanlar, zorluklarla yüzleşmek ve büyümek yerine, geçici bir mutluluk içinde kalmayı tercih ederler. Odysseus'un bu adada yaşadıkları, insanın sorumluluklarından kaçma eğilimini ve gerçeklerle yüzleşmenin önemini vurgular. Lotus yiyenlerin unutkanlığı, hayatın amacı ve ilerleme için gerekli olan hafıza ve bilinçten uzaklaşmayı sembolize eder. Odysseus'un adamlarını zorla bu adadan çıkarması, liderlik sorumluluğunun bir yansımasıdır. Bu, kolaylığa ve rahatlığa kapılmadan doğru yolu bulmanın önemini temsil eder. Yolculuğu esnasında yaşadıklarına tek gözlü dev Polyphemus mitolojisiyle devam edelim. Lotus yiyenlerden kurtulan Odysseus ve adamları, dönüş yolculuğu sırasında bir adaya gelirler. Bu ada, dev Kiklopsların yaşadığı bir yerdir. Odysseus ve adamları, adada Polyphemus adında bir devin mağarasına rastlarlar. Bu dev, Poseidon'un oğludur ve adada sürüleriyle birlikte tek başına yaşar. Mağaraya girdiklerinde, Odysseus ve adamları mağaranın içindeki yiyecekleri görürler ve bunları yemeye başlarlar. Ancak, Polyphemus geri döner ve mağarayı büyük bir taşla kapatarak onları esir alır. Dev, onların kim olduklarını sorar. Ancak Odysseus ona gerçek ismini söylemez ve kendisini hiç kimse olarak tanıtır. Polyphemus, merhamet göstermeyerek, Odysseus'un adamlarından ikisini yakalar ve onları vahşice yer. Bu korkunç olay, adamları büyük bir dehşete düşürür. Polyphemus, mağaranın girişini büyük bir kayayla kapatarak, onların kaçmalarını engeller. Bu durum, Odysseus'u ve hayatta kalan adamlarını ciddi bir tehlikeye sokar. Odysseus, Polyphemus'u alt etmek için bir plan yapar. İlk olarak, devin içmesini sağlamak için ona şarap ikram eder. Polyphemus şarabı içince sarhoş olur ve gevşer. Bu sırada, Odysseus ve adamları, devin uyumasını beklerler. Polyphemus derin bir uykuya daldığında, Odysseus ve adamları, mağarada buldukları bir zeytin ağacı dalını sivrilterek bir mızrak haline getirirler. Ardından, bu mızrağı devin tek gözüne saplayarak onu kör ederler. Polyphemus, acıyla uyanır ve diğer Kiklopslara yardım çağrısında bulunur. Ancak, Odysseus, kendisini hiç kimse olarak tanıttığı için, Polyphemus diğer Kiklopslara, hiç kimse beni kör etti, diye bağırır. Bu da diğer devlerin, Polyphemus'un yardım çağrısını ciddiye almamasına neden olur ve kimse ona yardım etmez. Odysseus, adamlarıyla birlikte mağaradan kaçmak için başka bir zekice plan daha yapar. Polyphemus, mağaranın girişini hala kapatmaktadır. Bu yüzden devin koyunlarına bağlanarak kaçmayı planlarlar. Her adam, bir koyunun altına saklanır, Odysseus ise en büyük koçun altına gizlenir. Polyphemus, kör olduğu için, sadece koyunların sırtlarını kontrol eder ve insanların kaçtığını fark edemez. Odysseus ve adamları bu şekilde mağaradan kaçarlar. Odysseus ve adamları gemiye ulaştıktan sonra, Polyphemus onların kaçtığını anlar. Sinirle gemilere kayalar fırlatır. Ancak onları vuramaz. Odysseus, uzaklaştıkları bir anda Polyphemus'a kim olduğunu haykırır ve dev,
Babası Poseidon'dan onları lanetlemesini ister. Poseidon, Odissos'un dönüş yolculuğunu daha da zorlaştırarak bu laneti yerine getirir. Odysseus ve adamları, eve dönerken birçok tehlike ve macera yaşamaya devam ediyorlar. Tek gözlü devden kurtulup yolculuğa devam ederken, rüzgarlar tanrısı Aiolos'un yaşadığı Aeolan adasına varırlar. Aiolos, rüzgarları kontrol etme gücüne sahip bir tanrıdır ve Odysseus'a yardım etmek ister. Odysseus, Aiolos ile dostane bir ilişki kurar ve tanrı, ona eve güvenle dönebilmesi için özel bir armağan verir. Dört bir yönden esen rüzgarları bir torbada hapseder. Bu torba, Odysseus'un gemisinin rotasını bozan tüm tehlikeli rüzgarları içerir ve sadece batı rüzgarını serbest bırakarak Odysseus'u İthaka'ya yönlendirecek şekilde tasarlanmıştır. Aiolos, Odysseus'a torbayı sıkı bir şekilde kapalı tutmasını ve asla açmamasını tembihler. Odysseus, Aiolos'un verdiği bu hediyeyi büyük bir özenle saklar ve gemiye dönerken bu torbayı kendisi dışında kimsenin açmamasını sağlar. Ancak, günlerce süren yolculuk sırasında Odysseus uykusuz ve yorgun düşer. İthaka'nın kıyılarına neredeyse ulaşmışken, Odysseus uykuya dalar. Bu sırada, Odysseus'un adamları torbanın içinde ne olduğunu merak ederler. Odysseus'un onlara bu torbanın neyi içerdiğini söylememiş olması, adamların şüphelenmesine yol açar. Torbanın içinde altın ve değerli hazineler olduğunu düşünen mürettebat, gizlice torbayı açar. Ancak torba açıldığında, içerideki tüm rüzgarlar serbest kalır ve gemiyi büyük bir fırtınanın içine sürükler. Böylece, neredeyse eve varmışken, gemi yeniden denizin ortasına savrulur ve bütün emekleri boşa gider. Bu olay, Odysseus'un adamları üzerinde derin bir etki bırakır. Mürettebat, liderlerine duydukları güveni kaybeder çünkü onların gözünde Odysseus, güvenilmez veya açık sözlü olmayan bir lider olarak görünmeye başlar. Adamlar, Odysseus'un onlara tam olarak ne taşıdığını açıklamamasını ve belki de kendi çıkarları için bir şeyler sakladığını düşünürler. Odysseus'un adamlarının güvenini yeniden kazanması zor olur. Çünkü bu olay, aralarındaki bağın zedelenmesine neden olur. Yolculuğun bu kritik aşamasında, lider ile mürettebat arasındaki bu güvensizlik, daha sonra karşılaşacakları tehlikelerde onların birlikte hareket etme yeteneklerini de olumsuz etkiler. Bu olay, bir lider olarak Odysseus'un zorluklarını ve insani zaaflarını da gözler önüne serer. Yolculuk devam ederken sirenlerin ölümcül şarkılarıyla karşılaştılar. Odysseus'un sirenler, Skylla ve Charybdis ile karşılaşmaları, Homeros'un Odisseia destanında anlatılan en tehlikeli ve heyecan verici maceralardan bazılarıdır. Bu karşılaşmalar, denizlerin bilinmeyen tehlikeleri ve insanın bu tehlikeler karşısındaki çaresizliği hakkında derin semboller içerir. Sirenler, denizcileri büyüleyici şarkılarıyla cezbeden yarı kuş, yarı kadın varlıklardır. Homeros'un destanında sirenler, Odysseus'un ve adamlarının geçmek zorunda olduğu bir engeldir. Sirenlerin şarkıları o kadar etkileyicidir ki, onları duyan denizciler gemilerini terk ederek ölüme doğru sürüklenirler. Sirenlerin adası, bu şekilde ölmüş olan denizcilerin kemikleriyle doludur. Odysseus, büyüleyici şarkılarını duymadan sirenlerin adasını güvenle geçmenin bir yolunu bulmalıdır. Bu noktada, büyücü Kirke'nin tavsiyelerine uyar. Adamlarının kulaklarına balmumu tıkarak onları sirenlerin seslerinden korur. Ancak Odysseus, sirenlerin şarkılarını duymayı arzular ve bu tehlikeli deneyimi yaşamak ister. Bu yüzden, kendisini geminin direğine bağlamalarını emreder ve adamlarına, ne kadar yalvarırsa yalvarsın onu serbest bırakmamalarını tembihler. Gemileri sirenlerin adasının yakınından geçerken, sirenler büyüleyici şarkılarını söylemeye başlarlar. Odysseus, şarkıların cazibesine kapılır ve kendisini serbest bırakmaları için adamlarına yalvarır. Ancak adamları onu serbest bırakmazlar. Böylece, sirenlerin tehlikesini atlatmayı başarırlar. Sirenler mitolojide, arzuların ve cazip ama ölümcül olan şeylerin sembolü olarak yorumlanır. Bu hikaye, insanın kendi zaaflarını ve tehlikeli arzularını kontrol altına alma mücadelesini temsil eder. Skylla ve Charybdis, Homeros'un Odisseia destanında, denizcilerin karşılaşmaktan kaçınmak zorunda olduğu iki büyük tehlikedir. Bu iki yaratık, dar bir boğazın iki tarafında yer alır ve bu boğazdan geçen herhangi bir gemi, mutlaka ikisinden birinin tehlikesiyle yüzleşmek zorundadır. Skylla, bir uçurumun tepesinde yaşayan altı başlı bir deniz canavarıdır. Her başında 3 sıralı keskin dişler vardır ve her seferinde denizden geçen gemilerden 6 adamı kapar. Skylla, kaçınılmaz bir tehdittir. Onu geçmeye çalışan herhangi bir gemi, mutlaka kayıplar verir. Charybdis ise Skylla'nın tam karşısında, denizin dibinde yaşayan dev bir girdaptır. Günde 3 kez suyu emer ve tekrar püskürtür. Charybdis'in oluşturduğu bu devasa girdap, gemileri yutabilir ve denizcileri ölümle yüz yüze getirebilir.
Odysseus, Kirke'nin uyarılarını dikkate alarak, Skylla ve Charybdis arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Kirke, ona Charybdis'ten uzak durmasını ve Skylla'nın yanından geçmesini tavsiye eder. Çünkü Charybdis, gemiyi tamamen yok edebilecekken, Skylla sadece birkaç adamını kaybettirecektir. Odysseus bu tavsiyeyi dinler ve Skylla'nın bulunduğu taraftan geçmeyi seçer. Bu geçiş sırasında, Skylla 6 adamını kapıp öldürür, ancak gemi geri kalan mürettebatla birlikte boğazdan geçmeyi başarır. Skylla ve Charybdis, zor seçimlerin ve kaçınılmaz kayıpların sembolüdür. Bazen hayatta, hangi yolu seçerseniz seçin bir bedel ödemeniz gerektiğini anlatır. Skylla ve Charybdis, insanın kontrol edemediği güçlerle yüzleşmesini, korkunç sonuçlar doğurabilecek kararlar almasını ve bu süreçte liderlik sorumluluğunu üstlenmesini simgeler. Odysseus'un liderlik kararı, mürettebatını mümkün olan en az kayıpla kurtarmaya odaklanır. Ancak bu süreçte bazı fedakarlıklar yapması gerektiğini de kabul eder. Bu mitolojik figürler ve olaylar, Odysseia destanında sadece macera unsurları değil, aynı zamanda insan doğası, liderlik, ahlaki seçimler ve tehlikeli arzular üzerine derin düşünceler sunar. Bu unsurlar, Odysseus'un destanını hem bir kahramanlık hikayesi hem de insanlık durumu üzerine bir yorum haline getirir. Ve yıllar süren zorlu bir yolculuktan sonra Odysseus, nihayet İthaka'ya döndü. Ancak burada onu bekleyen tehlikeler henüz bitmemişti. Eşi Penelope'nin peşindeki talipler sarayı ele geçirmişti. Odysseus, kılık değiştirerek sarayına gizlice girdi ve bir yağ yarışması düzenleyerek kimliğini açığa çıkardı. Ardından, taliplerle büyük bir mücadeleye girişerek sarayını geri aldı. Odysseus'un yokluğunda, İthaka'da birçok soylu erkek, Penelope'nin elini kazanmak ve Odysseus'un yerine geçmek amacıyla onun sarayına yerleşir. Bu talipler, Penelope'nin onlara katılma ve birini seçme teklifini sürekli reddetmesine rağmen, sarayda kalmaya devam ederler. Zamanla, Penelope'nin sadakati ve direnci onları sabırsızlandırır ve Odysseus'un geri dönmeyeceğine inandıkları için ona karşı daha da baskıcı hale gelirler. Talipler, sarayı adeta işgal ederler, Odysseus'un mal varlığını tüketirler ve Penelope'yi evlenmeye zorlarlar. Penelope, sadakatini korumak için zekice bir plan yapar, Odysseus'un babası Laertes için bir kefen dokuduğunu söyler ve bu kefeni tamamlamadan birini seçmeyeceğini ilan eder. Gündüzleri bu kefeni dokurken, geceleri gizlice çözerek işini bitirmez ve bu şekilde zaman kazanır. Bu oyun, talipler tarafından yıllarca fark edilmez. Odysseus, uzun yıllar süren maceralardan sonra sonunda İthaka'ya döner, ancak hemen kimliğini açıklamaz. Bunun yerine, bir dilenci kılığına girer ve durumu değerlendirir. İlk olarak, oğlu Telemakos ile buluşur ve ona kimliğini açıklar. Telemakos, babasının planını destekler ve ona yardımcı olur. Odysseus, bu kılık altında saraya gider ve Penelope ile karşılaşır. Penelope, bu yabancı dilencinin Odysseus hakkında bilgi sahibi olabileceğini düşünür, ancak onun kim olduğunu fark etmez. Bu sırada, Penelope bir okçuluk yarışması düzenler ve yarışmayı kazanan taliple evleneceğini açıklar. Bu yarışmada, Odysseus'un eski yayı kullanılacaktır ve sadece Odysseus bu yayı çekip oku hedefine ulaştırabilmektedir. Penelope'nin düzenlediği okçuluk yarışması sırasında, talipler yayı çekmekte başarısız olurlar. Sonunda, dilenci kılığındaki Odysseus yayı alır ve okunu başarıyla hedefine ulaştırır. O anda kimliğini açıklar ve Telemakos'un yardımıyla taliplerle son bir savaş başlatır. Odysseus, Penelope'nin sadakatini ve taliplerin kendilerine yaptığı zulmü cezalandırarak, onları tek tek öldürür. Bu sahne, destanın en şiddetli ve dramatik anlarından biridir. Penelope, kocasına olan sadakati ve zekasıyla destanın en önemli karakterlerinden biridir. Yıllar boyunca, taliplerin baskısına boyun eğmemiş ve Odysseus'un geri döneceğine dair inancını hiç kaybetmemiştir. Penelope, Odysseus'un kimliğini tamamen doğrulamak için bir son test yapar, Odysseus'a, yatağının yerini değiştirmesini söyler. Ancak Odysseus, bu yatağın bir zeytin ağacından yapıldığını ve yerinin değiştirilemeyeceğini bilmektedir. Bu bilgi, Penelope'nin onun gerçekten Odysseus olduğuna inanmasını sağlar. Odysseus'un İthaka'ya dönüşü, sadece fiziksel bir yolculuğun tamamlanması değil, aynı zamanda duygusal ve ruhsal bir dönüşümdür. Yıllarca süren savaşlar, maceralar ve tehlikelerden sonra, nihayet evine dönmüş ve sevdiklerine kavuşmuştur. Taliplerin öldürülmesi ve Penelope'nin sadakatinin ispatlanması, Odysseus'un nihai zaferi ve huzur bulması anlamına gelir. Bu dönüş, destanın en dokunaklı anlarından biridir. Çünkü Odysseus, eve dönüş yolculuğu boyunca karşılaştığı zorlukların ve fedakarlıkların sonunda, sevgi dolu bir eşe ve sadık bir aileye kavuşur. Bu,
Bir kahramanın eve dönüşünün sembolüdür ve Odisseya'nın ana temalarından biri olan ev, sadakat ve aile değerlerini yüceltir. Odysseus'un evine dönmesi, onun hikayesinin sonu değil, sadece yeni bir başlangıcıdır. Onun mirası, Yunan kültüründe ve dünya edebiyatında derin izler bırakmıştır. Pek çok eserde onun karakterine ve zekasına atıflar yapılmıştır. Peki, Odysseus'un bundan sonraki hayatı nasıldı? Bazı efsaneler, onun yaşlılık dönemine kadar liderlik ettiğini söyler, bazıları ise ölümünden sonra bile tanrılarla mücadele ettiğini anlatır. Odysseus'un efsanevi yolculuğu, hem fiziksel hem de manevi bir keşif hikayesidir. Zekası ve cesaretiyle zorlukların üstesinden gelmiş, insan ruhunun ne kadar güçlü olabileceğini göstermiştir. Onun hikayesi, tarihin en etkileyici destanlarından biri olarak sonsuza kadar yaşayacak. Odysseus mitolojisinin sadece bir kısmını kısa başlıklar halinde anlattığımız videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.